Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte görmüş olduğunuz bu çok şık ve güzel çantayı birlikte öreceğiz. Çantamızı dilerseniz kol çantası olarak, dilerseniz de plaj çantası olarak kullanabilirsiniz. İç hacmi oldukça geniş. Ben taban kısmına keçe yerleştirdim. Taban kısmının daha belirgin ve daha sağlam olmasının adına siz dilerseniz herhangi bir keçe yerleştirme işlemi yapmadan direkt çantanızı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çantamı astarlama yapmadım. Yine astarlama isteğe kalmış. Ben bu şekilde kullanmayı sevdiğim için çantamı bu şekilde bıraktım. Sizler dilerseniz astarlama yapma işleminde kullanabilirsiniz. Çantamızın ağız kısmına yine açma kapama aparatları kullanarak da yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz bir fermuar da kullanabilirsiniz. Çantamızın taban kısmının ölçüsü eni 13 santim. Taban uzunluğu yaklaşık olarak 33 santim. Taban kısmından duvar kısmına kadar olan boy ölçüsü yaklaşık olarak 31 santim. Çantamızın ağız kısmına yakın en ölçüsü de yaklaşık olarak 41 santim. Sap uzunlukları yaklaşık olarak 59 santim. Sizler bu ölçüleri dilediğiniz oranda değiştirebilirsiniz. Çantamızı öncelikle taban kısmından başlayarak öreceğiz. Daha sonra duvar kısmına çalışacağız, modeli vereceğiz. En son sık iğneler yaparak bitireceğiz. Çantamızda bu şekilde örgü sapları kullandım. Ben bu örgü saplarını çok beğeniyorum. Oldukça kullanışlı ve sağlam bir örgü sapı oluyor. Dolayısıyla bunu tercih ettim. Sizler dilerseniz farklı saplarda kullanabilirsiniz veya hazır deri aparatlarda kullanabilirsiniz. Çantamızın ebatları bu şekilde. Sizler taban kısmını daha büyük örerek yine çantanızı büyütebilirsiniz veya küçültebilirsiniz. Eğer bu ölçüleri sevdiyseniz, ki bence çok ideal bir çanta boyutu oldu açıkçası. Ben de severek kullanmaya başladım. Bu ölçülerde örebilirsiniz. Şimdi çantamızın detaylı videosuna geçmeden önce sizlerden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok kıymetli ve videoların devamını gelmesi adına bu videoya beğeni ve yorumlarla da destek verirseniz çok sevinirim. Evet, dilerseniz şimdi detaylı anlatıma geçelim. Çantamızda 400 gram kağıt iplik kullandım. Elinizin ayarına göre kullandığınız kağıt ipliğin oranı değişebilir arkadaşlar. Ama ortalama olarak 350-450 gram arasında kağıt iplik fazlasıyla yeterli oluyor. Bu şekilde tuhafiyelerde satılan, çile halinde satılan kağıt iplikler kullanıyorum. Bu çile halinde satılan kağıt ipliği bu şekilde yumak haline getiriyorum ve direkt örüyorum. Herhangi bir yumuşatma işlemi uygulamıyorum ve yumuşatma işlemi uygulamanızı tavsiye etmiyorum. Yumuşatma işlemi uyguladığınız takdirde çantanızın ömrünü kısaltırsınız. Aynı zamanda çantalarınızda kopmalar veya örerken de kopmalara rastlayabilirsiniz. O yüzden direkt çile halinde satın aldığınız ipliği sararak örmenizi tavsiye ederim. Evet, çok kolay değil. Biraz zorlanıyorsunuz ama ördükçe eliniz alışıyor ve sonuca da değiyor arkadaşlar. İpliğime uygun olarak 3,5 milim bu çantada tığ tercih ettim. Sizler yine el ayarınıza göre tığ numaranızı 3 milim veya 4 milim de tercih edebilirsiniz. Kağıt ipliğimi parmağıma sardım. Öncelikle bir tane kilit işlemi yaparak başlıyorum. İlmeğimi aldım. Şöyle sıkıladım. Şimdi bu noktada 36 adet zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 36 adet zincirimi tamamladım. Zincirimin ölçüsü bende arkadaşlar 27 santim. Kağıt ipliğinizin kalınlık ve inceliği santim ölçüsünde farklılıklar oluşturabilir arkadaşlar. Bunu da eklemiş olayım. Devam ediyorum. İlk zincirime batmıyorum. İkinci zincirime batarak örmeye başlayacağım. Yalnız burada taban kısmımızda çantamızda açıklıklar olmasın istediğimizden dolayı örgümüze bu şekilde batmıyoruz da zincirimizin arkasında kalan şu tek ilmeklere batacağız arkadaşlar. Hemen bakın. Şöyle çeviriyorum. Arkasında kalan tek ilmeği buluyorum ve buna bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğe iki tane daha sık iğne yapacağım. Toplamda 3 sık iğne ile başlamış olduk. Bakın aynı ilmeği 3 sık iğne ile başladım. Devam ediyorum. Şimdi yanındaki bakın zincirim arkasındaki ilmeğe batıyorum ve buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Yanındaki zincirin arkasındaki ilmeğe bir sık iğne yapıyorum yine. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir zincirin arkasındaki ilmeğe bir tane sık iğne yapalım.
En son bir zincir kalana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın son zincirimde bir ilmek kalana kadar örmeye devam ettim. Son sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincirim kaldı. Şimdi bakın hiçbir açıklık olmadan ördük arkadaşlar. İlk zincirime 3 sık iğne birden yapmıştım. Arada tek olarak 33 adet sık iğne yaptık. Sonuncu zincirimin içine de yine 3 sık iğne birden yapacağım arkadaşlar. 1 2 ve 3. Şimdi devam ediyorum. Şimdi zincirimin kalan kısmını örmeye başlayacağım. Burada artık normal bir şekilde batacağız ilmeklere. Bakın hemen ilk gelen ilmeğime şöyle normal batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp sık iğne yapıyorum. Bir yandan buradaki ipliği de arasından yürütelim. Bakın bu şekilde her bir sık iğnenin karşısına gelecek ilmeğe yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın son sık iğnemi de yapıyorum. Yine tek olan sık iğne sayılarından 33 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi son sık iğnemi yaptıktan sonra burada ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Dolayısıyla tabanda ilk sıramı bitirmiş oldum. Şimdi hemen burada da santim olarak size bir ölçü vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, yaklaşık olarak 25,5 santime denk gelmiş oldu. Dediğim gibi zincirlerin üzerine örmeye başlayınca örgümüz biraz toparlanıyor. Ama pürüzsüz, hiçbir açıklık olmayan bir çantamızın tabanını başlamış olduk bu teknikle. Bu arada birinci sırada, sıra sonunda toplamda 72 iğne elde etmiş olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi hemen dibine bir tane sık iğne yaparak ikinci sırama başlıyorum. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapacağım. Dolayısıyla arttırma yaparak başlamış oldum. Şimdi hemen başlangıç noktamı belli etmek için buraya bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. Yine bakın arttırma yaptım. Yanındaki ilmeğe batıyorum, bir sık iğne ve bir sık iğne daha aynı ilmeğe. Dolayısıyla şöyle göstereyim. Başlangıçta arkadaşlar 3 tane arttırma yaparak başlamış olduk. Yani altta 3 sık iğneye yine 3 tane arttırma yaptık arkadaşlar. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada bir tane daha ilmek belirleyici kullanmanızı isteyeceğim. Bunun nedeni de şu. Aralardaki arttırma yaptığımız ilmekleri görelim arkadaşlar. Bakın nerede başlıyor ve nerede bitiyor. Kağıt iplik olduğu için görmesi biraz zor oluyor. Bakın şu şekilde arttırmaları iki ilmek belirleyicinin arasına yerleştirmiş olduk. Devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki köşe noktasına gelene kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. Dolayısıyla 33 adet sık iğne yapmış olacağım. Tek sık iğnelerimi tamamladım. Bakın şöyle göstereyim. Bu köşedeki arttırmalarımdan şu noktaya kadar 33 adet tek sık iğne yapmış olduk. Şimdi bakın arttırma yapacağım kısma geldim. Şimdi yine bu köşeye de bakın aynı ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum ve hemen bu köşemin de arttırmaları yaptığım yerin belirgin olması adına ilk arttırmamı yaptığım kısmın başlangıç noktasına ilmek belirleyici takıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe batıp buraya da 2 sık iğne birden örüyorum. Yanındaki ilmeğe yine 2 sık iğne birden. Dolayısıyla 3 ilmeğe arttırma yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi bir tane sık iğne yaparak kalan ilmekleri tek bir şekilde örmeye devam edeceğim. Hemen bu noktayı belirlemek adına arkadaşlar yine buraya bir ilmek belirleyici yerleştiriyorum. Dolayısıyla bakın arttırmalarımız bu iki ilmek belirleyici arasında kalmış olacak. Şimdi sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Toplamda bir sonraki köşeye gelene kadar 33 adet sık iğne yapmış olacağız.
Tabanda ikinci sıramında sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın son sık iğnemi yaptım. Şimdi dikkat arkadaşlar. Arttırmalarla birlikte yani toplamda ikinci sıramızda da sıra sonunda 78 adet sık iğne elde etmiş olmamız gerekecek. Şimdi buradan ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın burada ilmek kaydırma yaptığım nokta var. Dikkat, buraya sakın batmayalım. Buraya batarsak kontrolsüz bir arttırma yapmış oluruz. Hemen şöyle bir zincir çekerek sık iğne yaptığımız kısmın bakın şöyle tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Yine ilmek kaydırma yaparak sıramı bitiriyorum. Her seferinde arkadaşlar ilmek kaydırmalar böyle üst üste gelmiş olacak. Bakın burada bir ilmek kaydırmam var ve burada da yaptım. Üst üste denk geliyorlar. Şimdi devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibine sık iğne yaparak başlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen ilmek belirleyicimi bu noktaya yerleştiriyorum. Bir tane sık iğne yaparak başladık. Şimdi aynı ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. Yani arttırma yaparak başlıyorum. Bir sonraki ilmeğe tek bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki ilmeğe arttırma yapıyorum. Yani 2 sık iğne birden. Bir sonraki ilmeğe tek. Yanındaki ilmeğe arttırma yapıyorum. 2 sık iğne birden örüyorum yani. Ve tek yanındaki ilmeğe tek sık iğne yaparak bitiriyorum. Bakın. Ne yaptık arkadaşlar? Çift tek, çift tek, çift tek yaparak bitirdik. Toplamda yine köşede üçer tane arttırma yapmış olduk. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Tekrar arttırmalardaki kısım karışmaması adına ilmek belirleyiciyi buraya yerleştiriyorum. Şimdi devam ediyorum. Yine her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak diğer köşede arttırma kısmına gelene kadar devam edeceğiz. Ve toplamda 33 adet sık iğne öreceğiz. Üçüncü sırada da sıra sonuna doğru geldim. Toplamda 84 adet sık iğne elde ettik arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıraya başlayacağım. Ben ilmek belirleyicimi çıkardım. Bakın burası ilmek kaydırma yaptığımız yer. Buraya batmıyoruz yine. Bir üst sırada bir zincir çekip sık iğne ile yaptığımız kısmın tepe noktasına batıyoruz. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Dibine batarak bir sık iğne yaparak başlıyorum. Hemen ilmek belirleyicimi yine buraya takıyorum arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne daha. Yanındaki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden. Bakın 2 tek bir çift yaptım. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne, yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha. 2 tane ayrı ayrı tek yaptım. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden yapıyorum. Devam. Yine 2 tek bir çift yapacağım arkadaşlar. 1 2 ve en son ilmeğe çift batıyorum. Bakın buradaki arttırmalarımızı da 2 tek bir çift yaparak bitirdik. Şimdi ilmek belirleyicimi alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar yerine yerleştiriyorum. Ve bir diğer köşedeki arttırma kısmına gelene kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Toplamda yine 33 adet sık iğne elde edeceğim. Evet, 33 adet sık iğnemi tamamladım. Bakın son sık iğnemi de yaptım. Şimdi bu köşedeki arttırmalara geldik. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve tekrar yerleştiriyorum. Hatırlayalım, bir önceki köşede ne yapmıştık? 2 tek bir çift yapmıştık. Dolayısıyla burada da aynı işlemi yapıyoruz. Bakın 2 tane ayrı ayrı tek sık iğne ördüm. Bir sonraki ilmeğe çift sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bu işlemi çünkü 3 defa tekrarlıyorum. 1 2 sık iğne, bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 adet sık iğne birden. Devam. Şimdi son kaldı. 1 2 sık iğne, son ilmeğe çift. Yani 2 sık iğne birden örüyorum. Dolayısıyla bu sıramdaki bu arttırmayı da bitirmiş oldum. Hemen yanındaki ilmeğe bir sık iğne örüyorum. İlmek belirleyicimi tekrar yerleştiriyorum. Şimdi bu sırada da sıra bitimine kadar şimdi her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. 33 adet sık iğne öreceğim.
Dolayısıyla böylece 4. sıramı da tamamlamış olacağım. 4. sıramda sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonunda da toplamda 90 adet sık iğne elde ettik. Şimdi hemen ilmek belirleyicimi tekrar çıkartıyorum. Bakın ilmek kaydırma yaptığımız yerlere batmıyoruz. Bir zincir çekip sık iğne yaptım. Bakın şu tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. 5. sırama başlıyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar ilmek belirleyicimi buraya yerleştiriyorum. Şimdi bu noktada bir sık iğne yaptığım yere tekrar batıyorum ve arttırma yaparak başlıyorum. 2 sık iğne birden yaptım yani. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne, yanındaki ilmeğe bir tane daha 2, yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha 3. Bir çift 3 tek yaptım. Şimdi 3 tek yaptıktan sonra yanındaki ilmeğe tekrar çift yapıyorum. Yani 2 sık iğne birden örüyorum. Devam. Şimdi ayrı ayrı birer tane sık iğne yapacağım. 3'ü tamamlayacağım. 2 3 3 tek yaptım yani. Yanındaki ilmeğe bu sefer çift batıyorum. Ve kalan 3 ilmeğe de bir tane ayrı ayrı sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Bakın bu köşedeki arttırmaları da bitirmiş olduk. Bu şu şekilde yaptığım işlem arkadaşlar. Biz buna el ütüsü tekniği diyoruz. Ördükçe şöyle elinizde bastıralım. Şimdi bakalım ne yaptık? Arttırmayla başladık. 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift, 3 tek. Dolayısıyla yine 3 tane arttırma yapmış olduk. Devam ediyorum. İlmek belirleyicimi buradan çıkartıyorum. Ve bir sonraki ilmeğe bir sık iğne yaparak başlıyorum. Tekrar ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Bir sonraki köşeye gelene kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 33 adet sık iğne yapacağım. 33 adet tek sık iğnemi tamamladım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum ve tekrar yerini yerleştiriyorum. Şimdi hatırlayalım. Bir sonraki köşede ne yapmıştık? Arttırma yaparak başlamıştık. Bir çift 3 tek diye devam etmiştik. Dolayısıyla hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Aynı ilmeğe. Arttırmayla başlamış olduk yani. Bir sonraki ilmeğe tek yapıyorum. 1. Yanındaki ilmeğe bir tek daha 2. Yanındaki ilmeğe bir tek daha 3. 3 tek yaptım. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani aynı ilmeğe 2 tane yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe bir tek. Yanındakine bir tek daha 2. Bir sonraki ilmeğe bir tek daha 3. 3 tek yaptıktan sonra bir sonraki ilmeğe çift yapıyorum. Yani 2 sık iğne birden yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe bir tek. Yanındakine bir tek daha 2. Bir sonraki ilmeğe bir tek daha 3. Dolayısıyla bakın bu köşedeki arttırmalarımı da tamamlamış oluyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Hemen bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Hemen yerine yerleştiriyorum. Şu an 5. sırayı örüyoruz arkadaşlar. Ve başlıyorum tek sık iğnelerimi yapmaya. Sıranın sonuna kadar her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Toplamda 33 adet sık iğne öreceğim. 5. sıramın da sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu sırada da toplamda 96 adet sık iğne elde ettik. Bitiş iğne ilmek kaydırma yaparak yapacağım. Hemen ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaparak sıramı bitirdim. Bir tane zincir çekiyorum ve tam dibine bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. İlmek belirleyicimi yine buraya sıranın başına yerleştiriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. 2. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. 3. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne daha 4. Bakın ayrı ayrı 4 tane tek sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeği çift batıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Bu sırada da bu köşede de arkadaşlar 4 tek bir çift yapacağım ve bu işlemi 3 defa tekrarlamış olacağım. İlkini yaptım. Devam ediyorum. Bakın. 1 2 3 4 ayrı ayrı 4 tane sık iğne.
Hemen yanındaki ilmeğe bu sefer arttırma yapıyorum. Devam. 1 2 3 ve 4. Evet, şöyle elimizde de el ütüsü yapmayı unutmayalım. 4 sık iğne yaptım. Bakın bir sonraki ilmeği ne yapıyorum? Çift. 4 tek bir çift işlemini bu köşede 3 defa tekrarlamış oldum. Evet. Devam ediyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Ve hemen yanındaki ilmeğe bir tane tek sık iğne yaparak başlıyorum. Tekrar ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Her bir ilmeği bir sık iğne yaparak bir sonraki köşeye kadar devam edeceğim arkadaşlar. Toplamda 33 adet tek sık iğne öreceğim. Evet, bakın taban kısmımız çok güzel ilerliyor. Şimdi bir sonraki köşe noktaya geldim. 33 adet sık iğnemi ördüm. Hemen ilmek belirleyicimi buradan çıkartıyorum. Ve bir tane sık iğne yaparak bu köşedeki arttırmalarıma da başlıyorum. Tekrar ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Hatırlayalım, bir önceki köşede ne yapmıştık? 4 tek bir çift yapmıştık arkadaşlar. Hemen burada da 4 tane sık iğne yaparak başlıyorum. İlkini yaptım, 1, devam ediyorum, 2, 3 ve 4. Ayrı ayrı 4 adet tek yaptım. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden örüyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden örüyorum. Devam. Şimdi bir tane daha yapacağım. 1 2 3 ve 4. Son ilmeği de ne yapıyorum? Çift batıyorum arkadaşlar. 4 tek bir çift işlemini 3 defa tekrarlamış olduk. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Hemen tekrar yerleştiriyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar arkadaşlar, bitişe kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. 33 adet sık iğne örelim. Evet, 6. sıramın da sıra sonuna doğru yaklaştım. Son sık iğnemi yaptım. Hemen ilmek belirleyicini çıkartıyorum. Baştaki sık iğnenin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bakın arkadaşlar, ilmek kaydırmalar dediğim gibi hep üst üste gelecek. Bir tane zincir çekiyorum. Dibine sık iğne yaparak bir sonraki sırama başlıyorum. 7. sırama. Tekrar ilmek belirleyicimi takalım. Şimdi 6. sıramızın sıra sonunda da arkadaşlar 102 adet sık iğne elde etmiş olmamız gerekiyor. Şimdi 7. sıraya başlarken arttırma yaparak başlayacağız. Bir tane sık iğne yapmıştım. Şimdi aynı ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. Yani çiftle başlıyoruz. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe tek yapıyorum. 1, devam. Bir sonraki ilmeğe bir tek daha, 2. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne daha, 3. Böyle ayrı ayrı yapıyorum. 4 ve 5. 5 tek yaptım. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Bakın bu sırada da ne yapıyoruz? Bir çift 5 tek. Şimdi yine 5 tane tek yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani aynı ilmeğe 2 sık iğne birden yapıyorum ve devam. Yine 5 tane tek öreceğim şimdi. 1 2 3 4 ve 5. Bakın bu köşeyi de bitirmiş olduk. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne yaparak başlıyorum. İlmek belirleyicimi alıp tekrar yerleştiriyorum. Şimdi bir sonraki köşe noktasına kadar 33 adet tek sık iğne örüyoruz. 33 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki köşe noktasındayım. Hemen ilmek belirleyicimi buradan çıkartıyorum.
Ve bir tane sık iğne yaparak burada köşe noktasına da başlıyorum. Şimdi bir sık iğne yapmıştım. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Ve arttırmayla başlıyorum. Bir çift yapmış oldum yani. Hemen devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne daha 2. Devam ediyorum. Yanındakine bir sık iğne daha 3. 4. Ve yanındakine bir sık iğne daha 5. 5 tek yaptım. Şimdi bir sonraki ilmeğe yine çift batacağım. Yani 2 sık iğne birden yapıyorum. Çift yaptım. Şimdi devam ediyorum. 5 tek yapacağım. 1. Devam. Her bir ilmeğe bir tane yani 2. 3. 4 ve 5. Şimdi yanındaki ilmeğe çift batıyorum. Aynı ilmeğe 2 tane sık iğne birden. Son arttırmamdı. Şimdi kalan ilmeklere bir sık iğne yaparak 5 sık iğneyi tamamlıyorum. 2 3 4 4 ve 5. İlmek belirleyicimi buradan alıyorum. Hemen bir sık iğne yaparak düz sık iğnelerime başlayacağım. Tekrar yerleştiriyorum. Şimdi son bitişe kadar arkadaşlar her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak örmeye devam ediyorum. Toplamda 33 sık iğne öreceğiz. 7. sırada sıra sonuna doğru geldim. Bakın ilmek kaydırma yaptığım yerdeyim. Buralara batmıyoruz arkadaşlar. Yine tekrar bir hatırlatma yapalım. İlmek belirleyicimi çıkardım. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasından geçirerek sıramı tamamladım. Bakın buraya da ilmek kaydırma yapmış olduk. Şimdi 8. sıraya başlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Ve tam dibine bir tane sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Tekrar ilmek belirleyicimi hemen bu noktaya yerleştiriyorum. Bu arada 7. sıranın sonunda da arkadaşlar 108 sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi 8. sıraya başlamıştık. Bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha 2. Devam. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha 3. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne 4. 5 ve 6. 6 sık iğneyi ayrı ayrı ördüm. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden yapıyorum bir ilmeğe. Devam ediyorum. Şimdi bu işlemi 3 defa tekrarlamış olacağım. İlkini yaptım. Devam. 1 2. Şimdi örgüm büyüdüğü için masaya değmesin diye tutuyorum bir yandan arkadaşlar. 3 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. 2 sık iğne birden. Ve son 6 sık iğne bir yapacağım. 1 2 3. Bir yandan da şöyle el ütümüzü yapalım. 4 5 ve 6. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani aynı ilmeği 2 sık iğne birden yapıyorum. Ve dolayısıyla bu köşemi de tamamlamış oldum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir sık iğne yapıp buradaki düz sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Tekrar yerleştirelim. Şimdi bir sonraki köşeye gelene kadar burada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. Ve toplamda 33 sık iğneye ulaşacağım. 33 düz sık iğnemi ördüm. Şimdi bakın diğer köşedeyim. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıp bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. Tekrar yerleştiriyorum yerine. Şimdi bir önceki köşede 6 tek bir çift yapmıştık. Şimdi burada da aynı işlemleri aynı işlemleri devam ettiriyorum arkadaşlar. 3 4 5 ve 6. 6 tek yaptım. Şimdi çift yapacağım. Yani aynı ilmeğe 2 sık iğne birden örüyorum. Şimdi devam ediyorum. 6 tek bir çift işlemini 2 defa daha tekrarlayacağım. 4
5 ve 6. Şimdi aynı ilmeği çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden yapıyorum. Ve devam. Şimdi son 6 tek bir çift işlemim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi aynı ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden örüyorum. Bu köşemi de tamamladım. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıp normal sık iğnelerime başlıyorum. Bitiş noktasına kadar her bir ilmeğe bir sık iğne örelim. Evet, son bitişe geldim. 33 adet sık iğnemi ördüm. Şimdi hemen sıramı da tamamlıyorum. Bakın ilmek kaydırma yaptığım yere batmıyorum. Hemen sık iğnemin tepesine batıp arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasından geçiriyorum. Dolayısıyla 8. sıramı da tamamlamış oluyorum. 8. sıranın sonunda 114 adet sık iğne elde ettik. 9. sıradan devam ediyorum. Bakın ilmek kaydırma yapmıştım. Bir zincir çekiyorum ve dibine bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. Hemen ilmek belirleyicimi tekrar bu noktaya yerleştiriyorum. Şimdi çift yaparak başlayacağım. Tabanda son sırayı yapıyoruz arkadaşlar bu arada. Bir sık iğne yapmıştım. Hemen yanına bir sık iğne daha yaparak arttırmayla başlıyorum. Bir çift yaptım. Şimdi devam ediyorum. 7 sık iğne öreceğim arkadaşlar ayrı ayrı. 2 3 4 5 6 ve 7. Bir sonraki ilmeğe şimdi çift batıyorum. Aynı ilmeğe 2 tane sık iğne ve devam ediyorum. Yine 7 tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi çift sık iğnemi yapıyorum. Ve devam. Son 7 tek bir çift. 1 2 3 4 5 6 7. Pardon arkadaşlar, çiftle başladığımız için 7 tekle bitirdik. Bakın işte ilmek belirleyicinin önemini burada görüyorsunuz. Bir çift 7 tek, bir çift 7 tek, bir çift 7 tek yapıp bitirdik. Şimdi ilmek belirleyicimi buradan çıkartıyorum. Arada kalan 33 sık iğnemi öreceğim. Hemen bir sık iğne yaparak başlıyorum. Tekrar yerleştirelim. Şimdi bir sonraki köşe noktasına gelene kadar her bir ilmeği bir sık iğne örüyorum. Aradaki 33 sık iğnemi ördüm. Hemen diğer köşe noktasındayım. Artık bu tabanda son arttırmalarımız arkadaşlar. Hemen ilmek belirleyicimi de yerleştiriyorum. Bir önceki sıradan hatırlayalım, ne yapmıştık? Çiftle başlamıştık. Bir sık iğne yaptım. Hemen aynı ilmeği bir sık iğne daha. Dolayısıyla ilk çiftimi yapmış oldum. Devam ediyorum. Şimdi 7 tek yapacağım. Ayrı ayrı 7 tane sık iğne örüyorum. Yedi sık iğnemi ördüm. Yanındaki ilmeğe çift batıyorum yine. Şimdi tekrar 7 sık iğne öreceğim. Yedi sık iğnemi tamamladım. Şimdi yanındaki ilmeğe çift yapıyorum. Yani aynı ilmeğe 2 tane sık iğne. Şimdi devam. 7 tane sık iğne örüp bitiriyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Dolayısıyla bakın bu köşede de 3 defa arttırma yapmış olduk. Devam ediyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Hemen şöyle bir sık iğne yaparak başlıyorum. Tekrar yerleştiriyorum. Şimdi son bitişe kadar buradaki 33 ilmeğin her birine bir tane sık iğne yapalım. Evet, 33 sık iğnemi de tamamladım.
Şimdi tabanda arkadaşlar son sıramın bitişini yapıyorum. İlmek kaydırma yaptığım yere batmıyorum. Dikkat. Sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasından geçirip burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle başlangıç içinde şöyle bir tane zincir çekip sıkılayıp bırakalım. Ve bakın böylelikle arkadaşlar taban kısmımızı bitirmiş olduk. Şimdi bu noktada sizden bir ricam, bir buhar vererek ütüleyelim. Arkasından da ütüleyebilirsiniz. Yakmamaya özen gösterelim. Sadece buhar vermemiz yeterli olacak. Hemen bu noktada size taban ölçüsünü de vermek istiyorum. Yaklaşık olarak 34 santim boyu, eni de 12 santim arkadaşlar. Taban ölçümüz bu şekilde. Taban kısmını bitirmiştik. Şimdi çantamızın duvar kısmından devam ediyoruz. Hatırlayalım, bir tane zincir çekmiştik. Şimdi bu noktada bir tane daha zincir çekiyorum. 2 tane zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. Buradaki zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Hafiften gevşek bırakılmış 2 zincirle başladık. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve tam dibine batarak bir tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 tane ilmeğim varken ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve aynı ilmeğe bir ikili trabzan daha yapıyorum. Baştaki 2 zincir çektiğimiz kısmı da ikili trabzanlardan sayacağız. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Ve aynı ilmeğe tekrar batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yani 2 defa da çıkıyorum. Bakın ilk modelimi oluşturdum. Şimdi devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Dikkat, zincir çekmeden direkt tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Aşağıdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek atlayıp 5. ilmeğe batıyorum. Yine ilmeğimi çıkartıp tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı noktaya yine ikili trabzan yapıyorum. Bu ikili trabzanlardan 4 adet yapacağız arkadaşlar. İkisini yaptım. Devam ediyorum. Aynı ilmeğe bir ikili trabzan daha. 3. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı ilmeğe bir ikili trabzan daha. Ve 4. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Yine tığımın üzerine alıyorum. Ve aynı ilmeğe bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şöyle gösterelim. 4 ikili trabzan, bir zincir ve en son bir tane ikili trabzan. Devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek atlayıp 5. ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? 4 tane ikili trabzana tamamlayacağız. 2, 3, tekrar üzerine alıyorum ve 4. 4 ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir, tekrar üzerine alıyorum ve aynı ilmeğe bir tane ikili trabzan daha. Bakın 3. modelimi de oluşturmuş oldum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar tabanın tüm çevresini döneceğiz. Sıramızın sonuncu sırasında 120 adet sık iğnemiz vardı. Bizim de arkadaşlar 4 ilmek atlayarak modelimizi kuruyoruz. Dolayısıyla tam bir sayı oluşacak bu noktada. Arkadaşlar 24 adet şu şekilde modelimizden oluşmuş olacak. Şimdi devam ediyoruz. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Tığımın üzerine alıyorum. Alttan unutmuyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek atlayıp 5. ilmeğe batarak modelimizi örmeye başlıyoruz. Oldukça kolay bir model arkadaşlar. 4 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın. 1, 2, 3. Şimdi 4. ikili trabzanım. Sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum ve aynı ilmeğe tek bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Ve böylece bakın modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde devam edelim. Sonra bitişi ve ikinci sıraya başlangıç noktamızı tekrar göstereyim. Evet,
duvar yapımında ilk sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bakın bu modellerden toplamda 24 adet elde ettik. Aralarda 4 tane ilmek boşluk bıraktık. Şimdi sıra bitişini nasıl yapacağız? Gelin hep birlikte bakalım. Bakın en sonki modelimi yaptım, yine altta 1, 2, 3, 4 tane ilmek kalmış oldu. Tam sayı arkadaşlar. Çantamızın gerek tabanında gerek duvar yapımında tam sayı kullandım. O yüzden çok pratik bir tarif oldu. Şimdi baştaki çektiğim 2 zincirin tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaparak ilk sıramı bitiriyorum. Şimdi bu noktada bir zincir çekiyorum. Örgümün şöyle tersini çeviriyorum. Şimdi bu modelimizde duvarımızı örerken bir sıra düz taraftan, bir sıra ters taraftan örerek devam edeceğiz. Bir zincirimi çektikten sonra hemen şöyle bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Amacım, bakın şuradaki bir zincirli boşluk kısmına gelmeyi. Çünkü artık bundan sonraki yapacağımız işler arkadaşlar, gerek tersinden olsun gerek düzünden olsun, hep buradaki bir zincirli boşluklara çalışarak öreceğiz. Bakın buradaki bir zincirli boşluğuma ilmek kaydırmalarla geldikten sonra iki zincir çekiyorum. Dikkat, zincirlerim çok sık olmayacak arkadaşlar. 2 zincir gevşek çektim. Tığımın üzerine aldım ve bu boşluğa batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi baştaki 2 zincirimle birlikte 1 2 ikili trabzan olmuş oldu. Devam ediyorum. Aynı boşluğa bir tane daha. 3. Tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğa bir tane daha ve 4. 4 ikili trabzan olmuş oldu. Bir zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum ve aynı boşluğa şimdi bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın, dolayısıyla tersten örerek de aynı modelimizi yapmış olduk. Devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi nereye batacağım? Bakın, direkt buradaki zincir boşluğuna batıyorum ve bir tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Aynı boşluğa 4 ikili trabzan birden yapacağım. Bakın dikkat, 2 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakalım. Bakın, iki motifimi de yapmış oldum. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, her bir alttaki motifimin bu zincir boşluğuna bakın, direkt tığımın üzerine alıp ikili trabzanlar yaparak başlıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Bu şekilde modelimizi vererek motiflerimizi tamamlayalım. Son bitişe gelelim arkadaşlar. Son bitişi tekrar birlikte yapalım. Evet, sonuncu modelimizi de yaptık. Bakın, tersinden örerek devam ettik. Yine ikinci sırada da 24 tane bu motiflerden yapmış olduk. Şimdi bitişi bakın şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hemen zincirle başladığım noktanın tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen burada şöyle döndürüyorum örgümü. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane daha ilmek kaydırma yaparak buradaki zincir boşluğuna geliyorum. Dikkat. 2 tane ilmek kaydırma yaparak zincir boşluğuna geldim. Şimdi düz kısımdan örmeye başlayacağız. Bakın, düz taraftayız çantamızın. Yine şöyle hafif, çok sık olmayan 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve yine zincir boşluğuma bakın batarak ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 4 tane yine ikili trabzan örüyorum. Baştaki zincirde sayıyoruz. 1 2 3, sonuncu trabzanım ve 4. 4 trabzan ördükten sonra bir zincir çekiyorduk. Tekrar tığımın üzerine alıp aynı zincir boşluğuna bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve bakın, şimdi de yine ilk motifimi düz sıradan
örmeye başladım. Şimdi bundan sonra hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir sıra düzden örüyoruz, bir sıra tersten örüyoruz. Bir sıra düz, bir sıra ters. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar sıralarımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Sıra sonlarında yine zincirle başladığımız kısmın tepe noktasına batıp ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Daha sonra örgümüzün düz tarafındaysak ters tarafını, ters tarafındaysak düz tarafını çevirip 2 ilmek kaydırma yapıp 2 zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. Her zaman şuna da dikkat edelim. Her zaman buradaki bakın modelimizi bir zincirli boşluklu kısma yapıyoruz. Böylece arkadaşlar bakın şöyle çok güzel, çok şık bir görüntü elde etmiş olacağız. Evet arkadaşlar bakın çantamın buradaki motiflerini tamamıyla bitirdim. Gelin isterseniz hep birlikte sayalım. Ben kaç sıra örmüşüm? Tabandan itibaren motiflerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toplamda 16 sıra çalıştım arkadaşlar. Sizler dilerseniz daha da uzatabilirsiniz. Hemen buraya kadar ki santim olarak ölçüsünü de vermek istiyorum. Şöyle tabandan itibaren ütülenmemiş hali arkadaşlar. Yaklaşık olarak 27 santim. Çantamızın bu noktada en ölçüsü de bakın yaklaşık olarak 38 santim. En son ben de ters olarak ördüğüm kısım denk geldi. İlmek kaydırma yaparak sıramı tamamladım. Şimdi düz tarafını çeviriyorum. Düz tarafını çevirdikten sonra hemen bir tane zincir çekiyorum bu noktada. Zincir çekip de çevirebilirsiniz. Hiç önemli değil. Tam dibine arkadaşlar bakın. Zincir çektikten sonra tam dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha. Boşluğa bir sık iğne. Bir zincirlik boşluk vardı hatırlayalım. Daha sonra bakın her bir ilmeğe bir sık iğneye devam. Burada ikili trabzanların tepelerine bir sık iğne denk geliyor arkadaşlar. Bu şekilde her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. İkili trabzanların tepelerine bir de bir zincirli boşluğa birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün çevreyi dolanacağız. Evet, bir sıra sık iğne ile tamamladım. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın başlangıçta bir zincir çekip dibine sık iğne yaptığım noktanın tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi ben birkaç sıra daha sık iğne öreceğim arkadaşlar. Sizler dilerseniz burada bırakabilirsiniz. Dilerseniz istediğiniz sayıda sık iğne ile bu kısmı tamamlayabilirsiniz. Şimdi her başlangıçta sıramıza başlarken sık iğne sıralarımıza bir zincir çekiyoruz ve tam dibine batarak sık iğnelerimize başlıyoruz. Yine bu şekilde her bir ilmeğe bir sık iğne gelecek şekilde örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna gelince arkadaşlar yine bakın başlangıçtaki şu noktaya batıp arkadan ilmeğimizi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirip ilmek kaydırmayla sıramızı bitiriyoruz. Bu şekilde kaç sıra örmek istiyorsanız arkadaşlar sık iğne sıralarınızı tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar çantamın sık iğne sıralarını bitirdim. Toplamda 3 sıra ördüm ben. En son bakın ilmek kaydırma yaparak ipliğimi buradan çıkardım. Şimdi bu ipliğimi de iç kısmından yürüterek gizleyeceğim arkadaşlar. Çantamızı bu aşamada buharlı ütüyle ütüleyeceğiz. Sadece buhar vermemiz yeterli arkadaşlar. Dilerseniz ön taraftan, dilerseniz de iç tarafından buhar vererek ütüleyelim. Çantamızın sap kısımlarını örmekte devam ediyoruz. Ben çantamızda bu şekilde örgü sapları kullandım. Özellikle bu model çok kullanışlı oluyor. Dilerseniz sizler aynı model örebilirsiniz. Dilerseniz de farklı tekniklerde çanta sapları örebilir veya deri kordonlarda kullanabilirsiniz. 2 adet sapa ihtiyacım var. Hemen size tekniğini de kısaca göstermek istiyorum. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bakın bu şekilde çarpıyı gördüm. Bir tane ilmek aldım. Bir ilmek daha. Sihirli halkamın içerisine arkadaşlar 7 tane sık iğne çalışıyorum. 5 6 ve 7. Evet. 7 sık iğne çalıştıktan sonra bakın şurayı böyle hafiften çekerek kapatıyorum. Hemen ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayla yuvarlak hale getiriyorum.
Şimdi yapacağım işlem çok basit arkadaşlar. Spiral bir şekilde devam ediyorum. Her bir ilmeğe bir sık iğne. Böyle ördükçe sapımız oluşmaya başlayacak, dönmeye başlayacak. Bakın böyle her bir sık iğne tepesine yine sık iğne yapıyoruz. Bütün yapmamız gereken işlem bu. Her bir sırada 7 sık iğne sarımızı koruyoruz. Bakın böyle döne döne öreceğiz. Bu şekilde. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne. İstediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Hemen bu noktada bir ölçü vermek istiyorum. Benim kullandığım ölçü yaklaşık olarak 55-56 santim diyebiliriz. Son bitişi de hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın her bir ilmeği bir sık iğne yaparak ilerledim. Son bitişi de birkaç sık iğneyi şöyle eksilterek arkadaşlar sık iğne yapıyoruz. Bakın bir tane eksilttim. Şimdi bir tane daha eksilteceğim. Yeterli olacak 2 tane eksiltme yapmam. Ve ipliğimi kesip bu şekilde bitişi de bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu noktaları dikişini de hemen göstereyim size. Çantamızın arkadaşlar bakın sık iğne yaptığımız kısımlarından böyle iç kısımlarından dikişini sağlayacağız. Bakın şöyle. Diğerini de aynı şekilde simetri iğne alarak şu kısımlardan dikiyoruz. Ben şimdi çantamızı bir buhar vererek ütüleyeceğim. Çanta saplarını dikeceğim. Daha sonra arkadaşlar size çanta saplarının ne kadar uzunlukta dikişini sağladım, onların ölçüsünü de vereceğim. Çantamızın sap kısmının dikişinden de ufak bir kesit göstermek istiyorum. İğnemi ipliğimi geçirdim arkadaşlar. Çantamı şöyle tutuyorum. Buradan sayıyorum motiflerini. 1, 2, 3, dördüncüye bakın dikişi sağladım. Aynı şekilde diğer baştan da sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncüye dikeceğim. İç kısmından dikişini sağlıyorum. Şöyle bakın hemen sık iğnelerin denk geldiği kısma dikişini yapacağım. İpliğimi öncelikle şöyle bir iç kısmından yerleştireyim. Hemen şöyle arkadaşlar dördüncü motife denk gelecek yerde dikişe başlıyorum. Yapmam gereken işlem kolay. Şöyle bir sap kısmından şöyle göstereyim. Bir sap kısmından bir de iç kısmından alarak böyle bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle tüm çevresini dolanmaya çalışacağım. Çünkü sap kısmı önemli. Sağlam olması adına. Böyle aynı yerlerden de birkaç kere geçerek sap kısmının dikişini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar bakın çanta saplarımızı da dikişini sağladım. Yine santim olarak da bir ölçü vermek istiyorum. İki çanta sapımızın bu noktada birbirine uzaklığı yaklaşık olarak 17 santim. Şimdi çantamızın astarlama kısmına geldi sıra. Dilerseniz astarlayarak da kullanabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi astarlamadan da kullanabilirsiniz. Ben biraz daha bazı çantaları astarlamadan kullanmayı seviyorum. Yalnız taban kısmını bu şekilde kalsın istemiyorum. Ben taban kısımlarında daha tok bir görüntü seviyorum. Dolayısıyla bunun için şöyle 2 parça keçeden çantamızın tabanını baz alarak 2 parça kestim. Keçelerim kalın keçe arkadaşlar. Bu 2 keçeyi sıcak silikonla birbirlerine yapıştıracağım. Şöyle birbirlerine yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra şöyle taban kısmına yerleştireceğim. Dilerseniz taban kısmına da bu keçeyi sabitleyebilirsiniz. Silikonla çok rahat bir şekilde keçe tabana sabitleniyor. Dilerseniz de sabitlemeden direkt böyle kullanabilirsiniz. Keçe içerisinden çıkmıyor arkadaşlar. Ben birçok çantama bu tekniği uyguluyorum. Tabii keçeyi daha küçük yaparsanız çıkar. Ama benim gibi böyle dışarıdan kesim yaparak yerleştirirseniz keçe içerisinden çıkmıyor. Açma kapama kısmına da dilerseniz tuhafiyelerde satılan mıknatıslı aparatlar alarak yerleştirebilirsiniz. Evet, böylece bir tarif videosunun daha sonuna geldik. Bundan sonraki gelecek olan tarifleri kaçırmamak için abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Kanalıma abonelik ücretsiz arkadaşlar. Bu videoya beğeni ve yorum yaparak da destek verirseniz çok sevinirim. Bir başka tarif projesinde görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.